var. Alalım arkadaşları. Tabii. Bildirim sana da gelmiştir bildirim. Şimdi birazdan gelir şöyle Bilal abicim. Böyle herhalde 1 dakika içinde geliyor. Evet, evet. Bilal Özcan TV canlı yayında diye bana bildirim geliyor. Ben de işim yoksa hemen izliyorum bütün Ay canım benim. yayınlarını. Eksik olma, eksik Şimdi olma. geldi bana. Ha geldi mi şimdi? Güzel, Evet, geldi. Evet. güzel. Bizi izleyenler çok sevindiler haftada 2 gün yayın yapmamıza. Sevgili Onur, sana da geliyordur zaten o tür mesajlar. Çok mutlu oldular. Evet, dostlar geldi. Sevgili Onur Akay ile birlikteyiz yine. Onurcuğum, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Bilal abicim. O kadar çok alışmışım ki şimdi canlı yayın başlayınca bugün günlerden cumartesi zannettim birden. Evet, Hep doğru, doğru. cumartesi akşamları 18'de yapıyorduk. Artık pazartesi 18'de de var ve Bilal Özcan TV'nin bu değerli güzide izleyicilerle buluşmak bana çok büyük keyif veriyor. Evet. Bak ne diyorlar? Yalı Çapkını fan diyor ki Onur abi seni çok seviyorum diyor ve pembe kalpler eklemiş. Ne kadar güzel. Tunzale iyi akşamlar, iyi yayınlar. Gülseren, Bilal Bey, Onur Bey kalpler kalpler kalpler. Onur abi, Çok Bilal abi teşekkürler. Ben de öpücükler göndereyim. ikinizi de çok seviyorum diyor Yıldız Çelik. Naile hatırını soruyor. Nasılsın Onur abi, nasılsın Binal abi? Çok çok iyiyim. Hem tatil yapıyoruz hem işlerimizle sahne, yazılar böyle bir yaz geçiyor. Evet. Akçay'da ve civarında sahnelerde oluyor değil mi? Ara sıra sahne çalışmaları da oluyor değil mi? Sadece özel gecelerde Bilal abicim. Ben o şekilde yapıyorum. Sürekli bir sahne çalışması, teklifleri çok geliyor ama o şekilde yapmıyorum da sadece böyle özel, ekstra denilen. Tabii. Biraz keyfe keder Evet, çalışıyorsun. Sahneyi biraz keyfe keder yapıyorsun sanki. evet, evet, Değil mi? evet. Öyle oluyor. Ama ben şeyi çok istiyorum senden ve şimdi yeniden canlı yayında hatırlatıyorum. Söz almak istiyorum. Bu musiki korolarıyla birlikte ve arkanda güçlü bir orkestrayla e, çok güzel o Eskişehir'deki konserin tadı damağımızda kaldı. Onun bir benzerini de lütfen bekliyoruz senden. İstanbul'da olur, Ankara'da. Tabii Bilal abicim zaten Ankara'dan, İstanbul'dan, Tekirdağ, Trakya tarafından hemen teklifler geldi. Hepsini bu sezonda değerlendireceğiz, yapacağım inşallah. Evet, senin o güzel sesinden, güzel yorumundan Türk müziği şarkıları dinlemek çok zevkli sevgili Onur Akay. Çok Evet, teşekkür ederim. rica İstanbul programında inşallah seni de en öne davet Ah edeceğim canım Bilal benim. abicim. Seve Ailemle seve. birlikte. Seve seve. Evet. Tabii seve seve geleceğim inşallah. Evet, sevgili Onur Akay'la bugün konuşacağımız konular Hande Erçel olayını konuşacağız. Çok büyük yankı yaptı. Şu güne kadar yılın en önemli magazin olayı diyebileceğimiz bir gelişmeydi. Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile evliliğe giderken ayrılması. Sevgili Onur Akay'ın yorumunu alacağız. Bu konuyu onunla da konuşacağız. Çünkü sene içinde Onur Akay'ın da çok özel haberleri vardı bu konuda. Bu aşkla ilgili olarak. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir konusunda Onur Akay'ın söylediği bir ikinci özel hediye konusu vardı. Onu söyleyecek, açıklayacak. Sürpriz. Çok Sürpriz değişik bir hediye. sürpriz abicim. Şimdi cumartesi günü söylemiştim bir sürpriz. O tatil sürpriziydi. O böyle her zaman yapıyorlar zaten ama bu sürpriz çok değişik. Çok şaşıracak herkes. Herkes çok şaşıracak diyor Onur Akay. Özelden de o kadar çok yazdılar ki Onur sana da gelmiştir. Ne olur söyleyin o sürprizde. Ben bilmiyorum dedim. Yani Onur Akay biliyor. Ve başka konular da var. İstersen Cem Yılmaz'la başlayalım mı? Tabii başlayalım. Evet. Cem Yılmaz'ın yeni bir filmi geliyor. Senaryo çalışmalarını tamamladığını müjdeledi hayranlarına. Gora'nın devamı 2004 yılında çektiği Gora filminin devamı ve Cem Yılmaz'ın en çok gişe yapan ikinci filmi bu.
Dondu mu acaba? Evet, Arif V 2016. Arif o V dediğim harfi. E, Evet. Ne deniyorlardı? Roman yazısı, Roman sayısı. 4.968.000 gişe yapmıştı. 4.968.000 kişi izlemişti sinemalarda. Gora'yı da 4.171.000 kişi izlemişti. Diğer filmlerini Cem Yılmaz'ın 2 milyon civarında seyirciler izledi. Ve Gora gibi hiçbiri Gora kadar sevilmedi. Senaryosu da çok ilginçti. Şimdi bu 21 yıl önceki filme sığınıyor adeta. Yeni bir senaryo yazmaktansa Gora'nın devamını çekiyor. Yani yeni bir senaryo yazıyor elbet ama yeni bir hikaye ortaya çıkarmaktansa. Bunu neye bağlıyorsun? Şimdi Bilal abicim devam filmlerinin orijinal filmlerin büyüsünü yakalayamadı. Yani herkes görüyor, sıklıkla görülüyor bence. Evet, Bu öyle bir durum. Ama beklentilerin çok yüksek olması, yani nostaljik bir hikayenin günümüz izleyicisine nasıl sunulacağı, yani bunlar bence filmin kaderini belirler. Tabii şimdi bir Cem Yılmaz'ın e, belli bir izleyicisi var. Türkiye'nin en önemli komedyen ve oyuncularından. Bir kitle tabii ki olacaktır ama hani istenilen gibi olacak mı acaba? Yani Cem Yılmaz'ın marka değeri acaba bunu sağlayacak mı? Yıldız gücü bunu sağlar mı Bilal abicim bilmiyorum ama e, yani 20 yıl öncenin mizah anlayışı ile günümüz izleyicisinin beklentilerini e, bir evet, araya getirebilmesi lazım bence senaryoda. evet, E, Hem o filmi, devam filmi nostaljisini yansıtırken günümüz mizah anlayışı yani yeni neslin Z kuşağı dediğimiz neslin mizah anlayışına da uygun bir dil yakalaması gerekiyor diye düşünüyorum. Acaba yakalar mı? Yakalayabilir. Sen demişsin ya Cem Yılmaz bit pazarında nur yağdıracak mı? evet, Yani yağdırırsa da Türk sinemasının bence yaratıcılık anlamında yeni bir soluk kazanmasına fırsat doğurabilir ama e, ben pek yakalayacağını zannetmiyorum. Yeni bir senaryo olabilirdi. İşte müzikte de öyledir. Belli bir süre sonra bestekarlardan da, şairlerden de şiirler gelir. Kurumayan şiir pınarı, bestekarların yani beste pınarı olan kişiler azdır. Yazarlık da aynı, senaryo da aynı. Belli bir süre sonra insanda onlar bitebiliyor maalesef ki. Nasıl bizler eski şarkılara gidip nostalji şarkılar çıkarıp da günümüzün ritimleriyle izleyiciye vermeye çalışıyorsak öyle bir şey bitince onlar da demek ki böyle eski senaryoya yenilik katarak devam filmi yapmaya çalışıyorlar. Aynı şey işte nostalji yapıyor diyebiliriz. evet. Görüşüne, fikrine katılıyorum. Ben bir de şunu ilave edeyim. Biraz tabii doygunluk oldu Cem Yılmaz'da ve onun gibi zamanında şöhrete, paraya, alkışa aç olup da sanat hayatına yeteneğiyle girip o başarıyı yakaladıktan sonra inişe geçen pek çok isim var. İniş demeyelim de yani senin dediğin gibi eskisi gibi başarıyı tekrarlayamayan, üretemeyen, o kadar güzel üretemeyen. Çünkü doyuyorlar, her şeye doyuyorlar insanlar. Bir de Allah'ın verdiği o yetenek de galiba geriye gidiyor çoğu insanda, çoğu sanatçıda. İyi beste yapamıyorlar, işte iyi şiir yazamıyorlar. Çok güzel söyledin. İyi senaryo yazamıyorlar. Mesela şimdi bir şey söyleyeceğim, hayret edeceksin. Bu Don't Disturb, Rahatsız Etmeyin filmi vardı İngilizce. Bir otelde çalışıyor. Otelde cinayet falan bir şeyler oluyor. Ve bu dijitalde oynamıştı. Dijitalde oynayan filmlerin seyirci kaç kere seyredildiğini de tabii rakamları sonradan veriliyor şeye basına. Bu film Cem Yılmaz'ın 2023'te 287 bin seyirci izlemiş sadece. Bak koskoca Cem Yılmaz bir sinema filmi yatırım yapıyor. Milyonlar harcıyor. Kadro filan o bildiğin
baba kadroları var ya, onun arkadaş. Hepsi değerli oyuncu. Tabii, tabii. İzlemiştim filmi de zaten. Ben Evet. de izledim, beğenmedim. 287 bin seyirci izlemiş sadece. Yani o kara komik filmler mesela, o kara komik filmler serisi, onların en çok izleneni 800 bin izlendi. Sonra 200 bine düştü. 300 bin izlenen var. Ee, inişte ama bu Gora'yı o kadar millet bayıldı, biliyorsun. İlk kendi yaptığı ilk film. Başkalarının filmlerinde Tabii. oynadı hep Vizontele'de falan. Ve büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi yine ona dönüyor ve onun devamını çekiyor ama yani acaba yazdığı senaryo, o şeyler, diyaloglar, o sahneler eskisi gibi başarılı mı, kaleminden çıkan ürettikleri? Göreceğiz. Günümüze uygunluğu da çok önemli. Aradan çok yıllar geçti. Çok doğru. Bu da çok önemli bir şey yazarlıkta. Şimdi eskisi gibi biz şarkıyı eski 25 sene önce sevilen şarkılar şimdiki gibi değil. Şimdi müzikte de bir değişim. Her şeyde bir değişim. Aslında sanattaki değişim toplumdaki değişimi gösterir Bilal abicim. Çok doğru söylüyorsun. Manifest Kızları çıktı mesela. Şubat'ta çıktı Kızlar. Tabii ki bu daha önceden yaklaşık bir yıllık falan bir proje olması lazım. Belki daha uzun, daha evveliyatı proje olarak. Ama o kadar güzel yakaladılar ki gençliği ve şeyi, senin dediğin gibi zamanda, bu zamanda ki müşteriyi diyelim biz. Sonuçta para Tabii, kazanıyor. Her türlü tıklayarak o kadar güzel yakaladılar ki Kızların bütün şarkıları gençlerin dillerinde, şimdi dilinde. tabii, tabii. Giderek sosyal medyada da çok daha fazla yer alıyor Manifest Kızları. Onun gibi değil mi? Zamanı yakalayabilmek. Aynen, aynen onu yani nostaljide ben nasıl şöyle örnek verdim ya mesela şarkı eski ama ritimleri değiştiriyoruz. Altyapı değişiyor. Günümüzün ritmine, günümüzün teknolojisine ile yapılıyor. Şimdi de senaryoyu devam filmi olacak. Günümüzün tabii ki bütün teknik imkanlarını kullanacak ama replikler de önemli. Orada ritim Çok. müzik olmadığı için replikleri günümüze yani çok iyi bir şekilde senaryonun yazılmış olması gerekiyor ki iş yapsın. Evet, evet, evet. Ve mümkünse lütfen Cem Yılmaz, lütfen Allah aşkına, yani küfür olmasın ne olur ya. Ne olur ya. Filmlerinde bu kadar çok, sahnede bu kadar çok küfür yazıyorsun ki, sığdırıyorsun ki araya. Lütfen ne olur ya. O gençlerin terbiyesi bozulmasın ya. Küfürle Bir güldürmeye de yasaklı çalışıyorlar. madde olaylarını çok fazla kullanıyorlar değil mi? Her Ya türlü böyle işte. evet, Gençler özeniyor. Orhan Kural vardı profesör rahmetli. Yaşasaydı şimdi ne yapardı acaba? Covid'den ölmüştü. Allah rahmet Ben onun eylesin. programlarına çok katılırdım. Hep Cem Yılmaz'la da uğraşırdı. Uğraşırdı. Özellikle sigara konusunda Tabii. mahvolmuştu Cem Yılmaz. Şimdi bu platformlardaki filmleri görseydi ne yapardı? Hepsiyle mahkemelik olurdu herhalde. Orhan Kural Orhan Kural o kadar haklıydı ki Cem Yılmaz yıllar doktor doktor geziyor, biliyor musun? Nefes alamadığı için. Kendi sözüdür, röportajında var. O kadar haklıydı ki Tabii, tabii, alkol ve sigara yüzünden. Alkol ve sigara yüzünden. tabii. Yani büyük geçmiş olsun tabii, ünlü sanatçımız, çok değerli bir sanatçımız. O da, biz çok eleştiriyoruz kendisini ama çok halkın, milyonların çok sevdiği bir sanatçı. Çok geçmiş olsun. Orhan Kural o konuda çok haklı, çok haklıydı. Allah rahmet eylesin. Allah Amin. Evet. Biraz da fazla mahkemeye veriyordu herkes ama ya ama lazımmış. Sonradan anladık. ya lazımdı. Evet, evet, evet. Biz başarılar diliyoruz Cem Yılmaz'a. Eee, sevgili Tabii. sevgili Onur, senin de oturduğun Boğaz içinde her Evet. her sene yüzme yarışı yapılıyor. Uluslararası Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Uluslararası Boğaziçi Yarışması, 37. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı. Asya kıtasından başlıyorlar İstanbul'da. Boğaz'ın kenarından başlıyorlar. Bu tarafa geçiyorlar. Ve bu sene 81 ülkeden 2900 yarışmacı, yüzücü katıldı. İstanbul Boğazı'nda dün gerçekleşti. Ee,
Kanlıca iskelesinden, Asya yakasından Kanlıca iskelesinden denize girdi yarışmacılar. Avrupa yakasında Kuruçeşme'de bitiş noktasıydı. Ancak bu yarışmacılardan bir tanesi denizden çıkmadı, yok. Finişe hepsi geldi. Evet, tabii. 2900'ün hepsi geldi, bir kişi hariç. O da Rus yarışmacı Nikolay Şivençnikov. Ne olmuş olabilir sence? Sen de Boğaz içinde oturuyorsun. O sahilleri, o denizi çok iyi Evet. biliyorsun. Ne olmuş olabilir? Evet Bilal abicim, Ortaköy'de oturuyorum. Kuruçeşme'nin hemen yanıyız yani. Evet. Bize çok yakın. Şöyle bir şey. Ben de lisanslı 4 sene yüzdüm. Ortaokul, lise yıllarında. Orada giriyor musun? Yani Boğaz'da yüzüyor musun sen? Boğaz'da giriyor muydun? Hayır, biz daha çok Sarıyer tarafı, Sarıyer'in daha ilerisi. Neydi oranın ismi? Oraya giderdik. Bazı sanatçı Anadolu, dostlarımızla. En son, evet, Anadolu Karadeniz'e giriyor orası. hava filan, değil mi, o taraflar? O Anadolu taraflara Anadolu gidiyorduk. kapı. Bazen Evet. açılıp da giriyorduk. Sanatçı arkadaş. En son Müge Oruç Kaptan'la gitmiştik. Denize girmiştik. Ama spor yaptığım için hemen de Kuruçeşme'ye yakın. Orada spor yapardım. Boğaz'a karşı. Saunadan sonra denize atlardık. Denize atlayıp çıkardık. Öyle karşıya yüzmüyorduk tabii de. Evet. Şok için. Evet. Orada 20'li yaşlarda. 20'li yaşlarda. Orada akıntılar çok kuvvetli olabiliyor. Ters akıntı olabiliyor. Dünkü görüntüleri de baktım, seyrettim videoda. Aman Allah'ım, o yüzücüler ne kadar başarılı, nasıl profesyonel. Dalgalar İstanbul Boğazı'nda dün özellikle hava da bozuktu. Zaman zaman yağmur da yağmış İstanbul'da. Nasıl o koca koca dalgaların arasında bir batıyorlar, bir çıkıyorlar falan. Aklıma da geldi, ya dedim, bunlar böyle yarışıyorlar ama Allah korusun sürüklemesin akıntı bunları. Evet. Nite Bilal abicim, evet. çip de varmış şimdi. İstanbul Valiliği açıklama yapmış. Çip de varmış. Benim aklıma şu geldi. Şimdi yüzücü, yani onlar profesyonel yüzücü. Kramp da girse kendini kurtarır. Akıntı da bence yani kurtarır. Dalga da bir şey yapmaz. Sadece kalp krizi falan mı geçirdi acaba? Aynı şey gibi Kıvanç Tatlıtuğ'un kaza Evet, evet, yaptı da evet. kesinleşti. Dibe batmış. Acaba çok dibe mi battı? Ondan mı bulunamıyor? Ben kalp krizi diye düşünüyorum. Çünkü başka türlü olmaz. Akıntı ne kadar da olsa çok iyi yüzücüler. Yani akıntı etkilemez. Ben de yüzücü olduğum için biliyorum yani. Derecelerim de var. Kramp da girse bir şey olmaz yüzücüye. Halleder yani. Halleder. Uzanır, o krampı çıkarır. Mutlaka ya denizde bir şey çarpması imkansız, onun güvenliğini almışlardır eminim. Ama şey olabilir, işte kalp krizi gibi bir şey olabilir. Ya da her şeyden bıktı da başka yere yüzüp çıktı da karşı ne yaptı? Hayattan mı bıktı acaba? Yani Beyoğlu'nda cumartesi günü geliyor İstanbul'a. Beyoğlu'nda bir otele yerleşiyor. Ve işte cumartesi gecesi otelde uyuyor. Pazar günü de bu yarışmaya katılıyor ama bir daha da denizden çıkamıyor. Haber alınamıyor. Şey mi dedin demin? Çip mi varmış yüzücülerde her Çip birinde? varmış. Çip Harika. varmış ama çip niye çalışmıyor? Acaba akıntıya kapılıp da Sarıyer'e doğru açıklara mı gitti? Oralarda köpek balığı falan olur mu? Ama şöyle bir şey, TV41 vardı. Biz de programa giderdik. Semahat Özden Ses'le bile konuk olmuştuk İzmit'te. Onun Evet. sahibinin kızı da köprüden atlamıştı. Boğaz Köprüsü'nden, bizim de aile dostlarımız. Bazı atlayanlar da oldu. Mesela o bulunamadı bir daha. Hiçbir zaman bulunamadı. Aa. Acaba akıntıyla Sarıyer tarafına gidip de orada yani bilmiyorum ki, hani köpek balıklarını hiç mi sahile vurmaz atlayan kişi yani? Herhalde köpek balığı oluyor yine de.
böyle ne bileyim bilmiyorum ki Bilal abicim. Olabilir mi? Çıkamayanlar oldu, köprüden atlayıp da hiç bulunamayanlar oldu. Ben bizim evden kaç kere atlayanı gördüm. Öyle mi? Ya bizim salon bütün Boğaz Köprüsü'nü komple görüyor çünkü. Oradan çok gördüm, yani oraya çıkan. Atlamayan, kurtarılan da oldu, atlayan da oldu. Ama bunlar yüzücü. Yani kalp krizi olabilir Bilal abi. Kalp krizi olabilir diyorsun değil mi? O çipin Tabii çok... sporcu Evet. birdenbire soğuk denize, gerçi havalar da sıcakken ısınmadı mı bilmiyorum ki. Yani kalp krizi geçirebilir tabii. Her şey olabilir. Futbolcularda da görülüyor. Çipin çalışmaması da enteresan. Çipin cevap vermemesi, çipin sinyal vermemesi de enteresan. O da Acaba çok dibe batınca çift durur mu ki? Bilgim de yok tabii o konuda benim. evet, teknik bir detay o tabii ama yani e, inşallah bulunur yahu. İnşallah sağ salim. İnşallah. Evet. Evet. Sevgili Onur Akay, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir konusunu çok yazıyorlar ve soruyorlar. E, bizi takip eden dostlar, izleyen dostlar ama ben sana öncelikle bu Hande Erçel konusunda ne düşündüğünü sormak istiyorum. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığı haberiyle dün magazin gündemi sarsıldı. Bu konuda senin düşüncen nedir? Neden bitti? Bilal abicim, evet, bir ay önce de yani seninle canlı yayınlarımızda Hande Erçel, Hakan Sabancı çiftini hep konuşmuştuk zaten. Evet, E, Çok kez konuştuk yani yayınlarımızda. E, Ben ailenin bir baskısı vardı Bilal abicim. Sen de açıklamışsın ayrılma sebeplerini, dinledim, izledim. evet, Senin söylediğin yönler de çok doğru. Mesela yani ben Arzu Sabancı'nın o paylaşımını da çok iyi bulmadım. İşte eleştiriyi beğenmesi, sonra o yazdı. E, Yani Hande Erçel'e olduğu belli oluyor. Ama evet. yani öyle Söyle, e, söyleyelim onu. tabii. Ee, Arzu Sabancı dün akşam Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yı terk etmesinden sonra takipten çıkma değil de birlikte fotoğraflarını silmesinden sonra şöyle bir Hakan Sabancı'nın annesi şöyle bir paylaşımı gerçekleştirdi. Bir sayfadan alınmış bir sözdü o. O sayfayı yayınladı. Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır. Ve bunu Hande Erçel'e hitaben paylaştığı e, söyleniyor, iddia ediliyor. Evet, bunu söyledin değil mi? Evet, evet onu söyledim Bilal abicim. Geçen seneki canlı yayınlarımızda size ben söylemiştim yılbaşında evlenmeyi düşünüyorlar. Hatta evlilik teklifi bile yaptı yani. İki kere yaptı hatta. Fakat Evet, sürekli bu filmlerden sonra aile biraz zaman istemişti. Bu seneye kalmıştı. Yani e, yılın tabii ilk aylarına. Fakat Barış Arduç'la olan dizi ve filmler şu anda devam eden de çekimleri de var sanıyorum. Bir var. film daha Evet, çekiyorlar, dizi. evet, İşte e, bu film ve diziler çok etkili oldu. Yani aile bu konuda baskı uyguladı. Çünkü Hande Erçel o kadar çok evlenmek istiyormuş ki sürekli onu söylüyormuş. Ama bu baskılar nedeniyle Hakan Sabancı'nın ertelemesi de Hande Erçel'i sinirlendirerek bütün fotoğrafları silme nedeni olmuş. Yani belki de barışabilirler, öyle kesin keste ayrılmış da diyemeyiz de. Yani nasıl söyleyeyim, bayağı bir aralarında bir tartışma var. Belki de barışırlar, belli olmaz ama bitmiş gibi görünüyor tabii. Yani Hande Erçel dönmeyebilir de geri. Ancak istediklerini kabul ederse döner. Hadi tamam ben ikna ettim ailemi, evleniyoruz derse belki döner. Çünkü birbirlerini seviyordu onlardan. evet. Şimdi Arzu Sabancı'nın paylaşım yapmasından oğlunun üzgün olduğunu görüp üzüldüğü ve sinirlendiği de anlaşılıyor. Bir Hande Erçel'e Tabii, kamuoyu üzerinden hat bildirme
çabası olarak. Ancak bu kadarını yapabilir tabii. Daha büyük bir şeyini yapamaz, skandal olur. Daha büyük bir laf söyleyemez. Kendisi Tabii, kendiliğinden ağzından bir şey çıkaramaz. Çünkü o zaman bütün Sabancıların şeyi bozulur. O tabii. kamu üzerindeki manevi anlamı, değeri kalmaz. E, Ama burada senin söylediğine tabii ki katılmakla birlikte şimdi yeni yazım bunun üzerine biraz evvel bitirdim, yayınladım. Katılmakla birlikte bunun daha önce örneklerini de gördük. Erkek bir türlü evlenmeye biz seninle bu konuyu da konuşmuştuk. Erkek bir türlü evlenmeye yanaşmıyor, seviyor, çok seviyor. Hakan Sabancı çok seviyor ve çok acı çektiğini duydum yakınından. Fakat e, bir türlü evlenmek istemiyor. İşte burada da sebep ailesi. Hande de artık hadi o zaman herkes yoluna dedi, terk etti. Tıpkı yıllar önce Gülben Ergen'in Mustafa Erdoğan'a yaptığı gibi. Gülben Ergen de Aynen sebep buymuş. evet, Gülben Ergen de evlenmeyi çok istiyor. Mustafa Erdoğan istemiyor. Yani cesaret edemiyor. Ve terk ediyor. Sonra Mustafa Erdoğan boşluğa düştüğünü hissediyor. O da çok seviyor. Ve evlilik teklifiyle evleniyorlar. 3 tane çocukları oluyor. Şimdi ama burada Hakan Sabancı evlilik teklifiyle gelebilmesi için annesinin prensiplerini kırması lazım. Yani Tabii, burada biraz daha tabii. böyle bir değişik bir şey var. Yani annesinin o çok bağlı olduğu ve çok katı kurallarını esnetmesi lazım oğlu için. Yani mesela oğlu o kadar aşıktır ki kafayı yiyecek durumda. Eyvah oğlum elden gidiyor falan diye. Bu sefer hani böyle bir yumuşama olurdu ya Türk filmlerinde. Yani öyle bir şey olması lazım. Olur mu bilmiyorum ki yani. Yani bilemem, sanmıyorum olacağını. Örnekleri de çok görüldü. Zaten ben yakın çevreden de duyuyorum. İki ayrı yakın çevreden duydum. Mesela Hande Erçel'e yakın çevre. Hande Erçel artık böyle istenmeyen gelin gibi yorumlardan çok sıkıldığını, buna bir noktayı koymak istediğini, 3 yıldır neredeyse süren ilişki olduğunu, evlenmeyi arzu ediyormuş. Zaten çocuk istediğini falan da söyledi, biliyorsunuz Bilal abicim. Söyle. Ondan dolayı ama işte aile karışıyor. Diğer taraftan aile de işte gezdin gibi şeyler söyleyip bizim istediğimiz kişiyle evlen diyen bir aile. Daha önce de yaşadık, işte Özge Ulusoy olayında oldu. Sabancı'nın her genç nesli ünlülerle gezecekler, ailenin istediğiyle evlenecekler gibi bir imaj çiziyor. Bundan sonra gelen yeni nesil de aynı yoldan gidecektir bence. Aynen. Ee, Sevgili Onur Akay. Evet, sevgili Onur Akay bir ara çıktın yayından. Evet. Yani e, burada tabii işin ilginç olan tarafı Hakan Sabancı'nın sevgili Onur Akay, evet Hakan Sabancı'nın da Hande Erçel'i çok sevdiğini e, bize geçiyor, o da bize geçiyor. Mesela işte en son Lübnan'da bir ünlü modacının oğlunun düğününe beraber katıldılar. Oradan mutluluk resimlerini gördük. İşte ondan biraz evvel Orient Express treniyle o muhteşem seyahatlerini ve oradaki mutluluklarını gördük. En son ya Haziran ya Temmuz ayının başlarında İtalya seyahatine çıktılar. Yine böyle bir tatil yaptılar, bir mutluluk gördük. Yani Hakan Sabancı yılların çapkını, büyük değer vermese bir kadınla bu kadar çok, bu kadar yoğun haşır neşir olur mu? Yani ona o kadar vakit ayırır mı? Seyahatlere gider mi? Çok seviyor ve o da evlenmek istiyor ama sözünü tutamadı senin dediğin gibi. Bu durum Hande Erçel'in kariyerini olumsuz etkiler mi? Bu durum. Ben etkileyeceğini sanmıyorum. Herkes Hande Erçel'i destekliyor benim gördüğüm kadarıyla da. Yani daha önce yaşanmış şeyler de var Sabancı ailesinde, örnekler. Hande Erçel'i destekliyorlar. Arzu Sabancı'nın o paylaşımı büyük de bir eleştiri aldı, ben görüyorum.
hiçbir şekilde etkilemez. Zaten ihtiyacı da Hande Erçel'in paraya da öyle bir soyadına da ihtiyacı yok. Kendi soyadı da bir marka. Parayı da en çok kazanan oyuncularımızdan. Gerek var mı? Yok. Ama bir aşk vardı. Yani gerçekten ben yakın çevreden duyuyordum. Çok evlenmek istedi. Bir de işte Sabancı'ya gelin gidemez. Daha önce de ünlülerle gezdiler. İşte hep başkasıyla evlendiler. Boş yere vakit harcıyor diyenlere de artık bir de Hande Erçel inat da yapmıştı. Biraz o da vardı. Bir türlü de bu olay gerçekleşmeyince 3-4 aydır aslında kavgalılar. Bu konular 3-4 aydır sürüyor. Doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Hande Erçel'in işleriyle ilgili bir sıkıntı olmaz. Yani onda bir moral bozukluğu, böyle işlerden biraz uzaklaşma falan gibi bir şey olmaz. Aksine sarılır mı diyorsun daha çok işlerine? Tabii zaten kariyerine çok önem veren biri. Çok. Bir Sabancı ailesine neredeyse gelin gitmek üzere bile Bilal abi öpüşme sahnelerini hiç çekilmeden nasıl yaptı yani? Neredeyse Afra ile Mert gibi öpüştüler. Barış Arduç'un karısı bile rahatsız oldu yani. Değil mi? Evet. Yani ama o da tabii ki Arzu Hanım'ı herhalde kızdıran konulardan biri de o öpüşme sahnesiydi diye Tabii düşünüyorum. tabii. Biraz Tabii bu diziye filmle başladı zaten asıl sorunlar. çünkü Arzu Hanım'ın da kendi bir çevresi var. Zaten gösteriyor bize o yakın arkadaşlarını paylaşımlarda. O 5-6 tane kız arkadaşı var. Hiç kimse konuşmadıysa Arzu Hanım'la onlar söylemiştir. Ya senin oğlanın sevgilisi o neydi öyle filan diye. Değil mi? Kadınlar Tabii. kendi aralarında bu eleştiriyi yaparlar. Gayet normal yapmaları. Yani bunlar da insanı olumsuz etkiler değil mi en azından? Şimdi Afra'nın öpüşmesi, Afra ile Mert'in öpüşme sahneleri çok konuşulduğu için bu kadar gerçekçi, bu kadar harika, muhteşem. Herkes öyle yapmaya başladı. Değişme teknikleri değişti Afra ile Mert'ten sonra. Ama Afra ile Mert sevgiliydi. Çok birbirlerine aşıktı. Her şey çok doğal ve güzel olduğu için de karşıya geçiyordu. Şimdi sevgilisi varken e, biraz tabii karşı tarafı zorluyor. Zaten Hakan Sabancı ben sizin Bilal abicim canlı yayınınızda söylemiştim. Senin espri bile yapmıştı Hande Erçel'e. Artık böyle Hande Erçel kanunları da olsa mı keşke diye espri yapmış yani. Bu dizi ve filmden sonra. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun ve Afra ile Mert'in sevgili olduğunu ve onun için kendi birbirleriyle öpüşmelerinin mantık olarak da fikir olarak da bir rahatsızlık yaratmayacağını söylemen de çok doğru. Evet. Peki o zaman o konuya geçelim. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu konusuna geçelim ve ben sana bırakayım sözü burada. Öyle mi Bilal Evet, abicim? Geçelim tabii. Zaten altta da zaman zaman bakıyorum. Herkes yazıyor. evet, Soruları da burada okudukça cevaplarız. Merak ettiği konular varsa. evet. Şimdi şöyle başlayalım. Afra Saraçoğlu'nun çekimleri bitti Bilal abicim. Evet söylemiştin pazar günü Sonlandı. bitecek diye Evet, söylemiştin. Dün bitti. evet, Ee, evet. Bugün yarın da İstanbul'a dönüyor. he, Yani belki yolda bile olabilir. Artık bugün yarın dönecek. Çok güzel olmuş çekimler. Ben bilgiler aldım. Güzel bir proje yani izleyecek bütün Afra Saraçoğlu hayranları. Bakalım. güzel. Dün pazar günü bir sürprizle başlayayım. Pazar günü ben cumartesi gecesi öğrendim bunu. Sizinle canlı yayın yaptıktan sonra. Ben buradan o tarafa doğru Çanakkale yoluna doğru çıkmıştım bir özel geceye. Afra da oradan Akça'ya doğru çıkınca belki ortada buluşmuş olabiliriz diyeyim. Çok detay vermeyeyim. Evet. Çok güzel. Ama pazar gününü neye ayıracaktı onu söyleyeyim. Pazar günü Afra Saraçoğlu Metruk Adam'ı izleyecekti. Öyle mi? Evet. Adamı izleyecekti. Çok güzel. Ee, Evet planı öyleydi. İzlemiştir zaten. evet izlemiştir zaten. Metruk Adam da hakikaten çok büyük ilgi görüyor.
ve üçüncülüğe kadar yükseldi. Beşinciydi, dördüncüydü. Dünya çapında ortalamada, bütün ülkelerin ortalaması en çok izlenen üçüncü film şu anda Netflix platformunda. Keşke Afra Saraçoğlu'nun Metruk Adam'ı izledikten sonraki görüşlerini de alabilsek. Keşke öyle bir imkan olsa. Onun değerlendirmesini de bilebilsek, duyabilsek. Ama Mert'e söylemiştir tabii, fikrini söylemiştir diye düşünüyorum. Kesinlikle söylemiştir. Zaten konuşmuştur o gün, o anda, sonrasında, filmden sonra mutlaka eminim. İşte bugün yarın da İstanbul'da olunca sürprizi, ben bu sürprizi daha önceden biliyorum da biraz geciktirdim. Hani gitmiş olsun da belki izleyip de sürprizi duymasın falan diye. Onun için cumartesi günü önce tatil sürprizini söyledim Evet. falan. Çok ilginç bir şey yapmışlar. Bir Yine dakika, de artık burası, bazı kişiler söyleme falan dediler. Bir dakika, Evet. bir dakika. Burası çok enteresan. İzleyip de sürprizden Afra Saraçoğlu'nun haberi olmasın diye bugüne Ben bıraktığını söylüyorsun. geciktirdim. Geciktirdiğini Evet. söylüyorsun. Evet, çünkü Afra Sürprizi Saraçoğlu'na hani buradan, görsün. evet, canlı olarak bizi izleyemese bile buradan bilgi gidiyor. Afra Saraçoğlu'na. Gidiyor. O izliyormuş da bazı programlarımız izleniyor. Evet, Yani etrafı izliyor. Kendi setlerde yoğun da olsa. Akşamları izleyebiliyorlar. Yani bir tek o değil, birçok oyuncumuz izliyor bizi Bilal abicim. Ben haberleri alıyorum. evet, çok güzel. Evet, lütfen devam et şimdi, lütfen. Geçtiğimiz cumartesi günü Bilal Özcan TV'de söylemiştim. Bir tatil sürprizi hazırlamış zaten Mert. Afra Saraçoğlu'nun Amerika'ya gitme durumu da var. Babasının yanına gitme durumu da var. Evet. Belki ondan sonra Mert'in çekimleri de sürdüğü için daha çalışmaları sürüyor. Tatil ne zaman ve tatilin detayları ile ilgili pek bilgim yok. Hani ama tekne olmadığını öğrendim. Herhalde yurt dışı olabilir. Onu kesin bilmiyorum. Ama bu ikinci sürpriz çok değişik. Mert kendi evinde hazırlamış bunu. Afra için. Afra ile şimdi senaryo okuyacaklar demiştim ya ben size. Evet. Bir film teknikleri vardı. Tabii senaryolar beğenilir, kabul edilir de aynı filmde oynarlarsa muhteşem olacak ama daha onun bir kesinliği yok. Fakat teklif çok. Profesyonel ve teknolojik donanımlı bir oda hazırlamış eve. Enteresan. Şimdi Alçağa gidince ona sürpriz olacak. Ben de bunu Mert'in bir erkek arkadaşını öğrendim diyeyim. Öyle mi? İsim vermeyelim de anlayanlar oluyor tabii. Bana yazıyorlar, görüyorum kesin otur diye. Bilenler Evet. oluyor. Senaryoları Bilal abicim dijital olarak okumak için yüksek kaliteli ses sistemi. Mesela karakterlere girmek için ihtiyaç duyduğu müziği dinleyebileceği, işte dizilerdeki sahneleri izleyebileceği bir sistemmiş. Çok değişik bir teknolojik donanımlı bir oda hazırlamış. Konforlu bir okuma köşesi varmış. Giden bir ünlü isim olmuş, odayı görmüş. Duvarlara böyle rol aldıkları Yalı Çapkını'ndaki sahnelerden ve set arkasında çekilmiş kimsenin görmediği fotoğrafları böyle çerçevelerde koydurtmuş. İşte bir Çok tahta güzel. varmış. Karakter analizi yapmak için bir yazı tahtası varmış. Senaryoları beraber dijital olarak okuyacaklar orada yani. Çok güzel, çok güzel. Bak ne kadar güzel. İşle ilgili bir sürpriz ama çok çok değişik. Afra Saraçoğlu da kendisini işine adadığı için, kız doğru düz tatil yapamadı ya bu sene, bu yaz. İşine adadığı için çok mutlu olacaktır. O odayı birlikte kullanacaklardır tabii. Tabii mesela ihtimali varmış. Ses kaydı için yüksek performanslı bir bilgisayar ve stüdyo kalitesinde mikrofon bile varmış. Çok bana bunu bir başka ünlü isim anlatıyor. Herhalde onunla paylaştı. Çok güzel, Evet, böyle. Ben çok de güzel. bunu geciktirdim. Yani e, Mert bunu e, işte e, işte ondan özür dilemeye böyle hani barışmaya Evet, çalışma için girişimlerde bulunmaya başladığında işte barışma artık biraz böyle ilerleyince başlamış hazırlamaya.
Hem kendisi de zaten oyuncu. Kendisi de demek ki böyle bir şey istiyordu. Ama Afra'ya özel sürpriz yapmış. Çerçeveler fotoğraflarla böyle gidince görecek tabii. Evet. Ne kadar Belki de gitmiş de olabilir yani. Her an gitme ihtimali var. Belki İstanbul'dadır. ne kadar güzel. Peki Afra Saraçoğlu Amerika'ya gidecek olursa babasının yanına bir 10 gün falan en azından kalır orada diye düşünüyorum, değil mi? Amerika Tabii uzak yol. Amerika'da kalır. 15 gün kalır sanırım. O bir haftayı geçer. Amerika'da kısa 2-3 günlüğüne gidilmez Amerika'ya Bilal abicim. Tabii 10 gün 15 gün kalsa döndüğü zaman zaten Ekim'in sonuna kadar Türkiye'de tatil yapabiliyorsun. Denize girebiliyorsun. Antalya'da, Kıbrıs'ta, Fethiye, Göçek, Bodrum'da. Dolayısıyla onlar eğer burada tatil yapmak isterlerse onu da yapabilirler ama yurt dışına da diledikleri süre içinde. Yurt dışı tatilidir zaten Yurt dışı onlarınki. tatili mi? İlla olması şart değil belki. Öyle bir özel bir tatil belki. Afra'nın görmek istediği yerler vardı. Mert'e bunu hep söylermiş zaten. Onlardan birini hazırlamıştır bence. Olabilir. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Sevgili Onur Akay, konuşacağımız konular aşağı yukarı bunlardı zaten. Başka bakıyorum. Yok, bu kadar. En çok da bu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir konusunu merak ediyorlardı. Çok ilginç bir e, sürpriz. Gerçekten çok ilginç bir sürpriz. Ağzına sağlık diyorum ben senin. Söyleyeceğin başka bir Ben şey var mı? Eklemek istediğin ben başka bir şey var teşekkür mı? ediyorum. İşte bu antiler diyorlar herhalde değil mi? Onlara pek şey yapmasınlar. Bazı Evet, magazin sitesi görünümlü yerlerde çok değişik şeyler yazıyorlar falan. Yani Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir barıştı ama işte Mert böyle sürprizlerle artık daha da e, pekiştirecek, ilerlemesini yani evet. hep pekiştirmek diyelim çalışıyor. Zaten Mert Metrukadam'daki gibi duygusal biridir. Oradaki yüreği nasıl hani yeğeni onu her şeyi tamir ediyor ama ruhunu tamir edemiyor, yeğeni tamir ediyor. Doğru. Yeğen sevgisi. Baba yarısı, amcanın da bir baba yarısı olduğunu gösteren bir film. Yani bence Afra biraz bazı şeyleri zamana da hani daha böyle şey nasıl söyleyeyim hemen eskisi gibi belki olmasa da zamanla ama bence şimdi ikisinin de çekimleri ayrı ayrı yerlerdeydi. Bir türlü bir araya gelemediler. Biri Paris'te, biri şeyde Londra. İşte olmuyordu. Şimdi bakalım İstanbul'da artık her şey daha çok yoluna girecek. Bence muhabirler de onları kesin yakalayacak Bilal abicim. Gör bak. Bakalım ya, bir birlikte fotoğraf görürsek insanlar rahatlayacak. Hayranları çok mutlu olacak. İnşallah. İnşallah. İnşallah yine bir sorun yaşanmazsa etraf İnşallah. biraz iyi değil biliyorsunuz. Evet. Yani etraflarından bu sefer bazı İnşallah. İnşallah. Sevgili Onur Akay, çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın için. Sevgili Onur Akay, evet bir ara git, teşekkür ediyorum. eksik olma canım benim. Sağ olasın. Herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Sağ olasın. Değerli izleyenler, evet bir programı daha geride bırakıyoruz. Beğen yaparsanız, tabii beğendiyseniz sohbetimizi ve abone olmayan dostlar, arkadaşlar abone olurlarsa çok mutlu olurum. Görüşmek üzere inşallah. Sevgiler.